Evrenin en başında ne vardı? Işık mı? Madde mi? Hayır. Ses. Aslında evren sessizlikle değil, bir ses dalgasıyla başladı. Bugün modern bilim de bunu kabul ediyor. Her şeyin temelinde frekans, enerji ve titreşim var. Evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. Nikola Tesla. Nikola Tesla benim bilim insanları arasında en merak ettiğim ve en değer verdiğim insanlardan biri. Çünkü onu sadece bir bilim insanı, bir mühendis olarak tanımlamak çok yetersiz kalıyor. O aynı zamanda vizyoner bir dahiydi. Enerji, frekans, titreşim gibi konular üzerine fütüristik ve bazen tartışmalı fikirleri vardı. Hatta elektron kavramı üzerinde Einstein'la bile ayrışıyorlardı. Ve ben bu konuda Nikola Tesla'nın fikrine daha yakın hissediyorum. Videonun ilerleyen aşamalarında bu konuya da değineceğim ki bence çok önemli. Ses sadece duyduğumuz bir şey değil, aynı zamanda maddeyi şekillendiren, gerçekliği oluşturan bir güç. Bu kadim bilgi bizim modern bilimimizin keşfettiği bir şey değil. Aslında binlerce yıl önce yaşayan kadim uygarlıklar bu bilgiyi ve daha fazlasını biliyorlardı. Bu arada eski kadim uygarlıklar ve onların teknolojileri üzerine yaptığım videoları muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. O videolar bu konudaki fikirlerinizi daha iyi pekiştirecek. Antik dönem insanları tapınakları ve kutsal yapıları sadece ibadet etmek için yapmadılar. Bu yapılar aynı zamanda rezonans frekanslarını yakalamak, sesi odaklamak ve enerjiyi yönlendirmek için özel olarak inşa edildi. Örneğin Stone Age gibi taş çemberler belirli ses frekanslarını yankılayacak şekilde dizayn edilmişti. Mısır'daki büyük piramit içerisindeki odaların sesle rezonansa girip yankı yaptığı akustik analizlerle ispatlandı. Güney Afrika'da keşfedilen Adem takvimi olarak bilinen bu yapılarda toprağın altındaki manyetik alanla rezonansa girdiği ve bazı frekanslar yaydığı ispatlandı. Aslında burada altını çizmek istediğim konu şu. Ses dalgalarının yaydığı frekanslar sadece işitsel olarak değil, maddeyi de şekillendiren olgulardı. Nikola Tesla'nın "Tanrı burada yaşıyor" sözü sadece bir bilim insanının değil, bir hakikatin peşindeki dahinin içgörüsüdür. Tesla, evreni anlamanın yolunun enerji, frekans ve titreşimi anlamaktan geçtiğini söylemişti. Çünkü yaratılışın kendisi bu üç temel ilkeye dayanır. Evrendeki her şey döner, titreşir ve bir frekans yayar. Her nesnenin, bir atomun, bir bakterinin, hatta bir futbol sahasının bile kendine ait bir rezonans frekansı vardır. Ve o frekansı bilirseniz o madde üzerinde değişim yapabilirsiniz. Peki bu sadece bilimsel bir konu mu? Dinler ve kültürler de bunun farkında mıydı? Evet. Hristiyanlıkta başlangıçta söz vardı denir. Hinduizm evrenin kutsal bir ses olan Om ile yaratıldığını söyler. Yahudilikte Tanrı'nın konuşması evreni şekillendirir. İslam'da ise ol der ve olur. Kun fe yekun ifadesi geçer. Avustralya'daki aborjinler dünyanın kutsal 3 şarkıyla yaratıldığına dair bir mitolojiye sahiptir. Bu halkların mitlerinde ortak bir nokta vardır. Yaratılışın kaynağı sestir. Bu da yaratılışın bir emirle, yani bir sesle oluştuğunu bizlere gösterir. Yaratılışın özü sestir ve belki de yaratıcının ilk eylemi titreşimi başlatmaktı. Ses yalnızca işitilen bir şey değildir. Fiziksel gerçekliği şekillendirir. Peki bu konuyu araştırmışlar mı? Evet. Hans Jenny isimli bir adam simatik deneyi ismi verdiği bir deneyle sesin bu özelliğini araştırmıştır. Ve sesin şekli olur mu sorusunun peşine düşmüştür. Simatik adını verdiği deneylerinde metal bir plakanın üzerine kum, un veya sıvı döktü ve bu plakaya farklı ses frekansları gönderdi. Sonuç şaşırtıcıydı. Ses dalgaları bu maddeleri belirli geometrik desenlere dönüştürüyordu. Frekans değiştikçe desen de değişiyordu. Basit sesler basit şekiller, karmaşık sesler ise adeta kutsal geometriye benzeyen formlar oluşturuyordu. Bu deney özet olarak bize şunu öğretmişti. Ses görünmez ama maddeye şekil verebilir. Jenny'e göre evrenin düzeni kaostan değil, titreşimden oluşuyordu. Ve belki de bu yüzden bazı sesler bize iyi gelir, bizi iyileştirirken bazı sesler ise bizi rahatsız ediyordu. Çünkü biz de sesle varız. Biliyorsunuz ki vücudumuzun %70'i sudur. Ve su sese karşı çok hassastır. Evren bir titreşimdir
ve ses görünmeyeni görünür kılar. Başka bir deneye bakacak olursak, bir hoparlöre bağlı led ışık sesle birlikte yanıp söner. Ses manyetik alanlar oluşturur, manyetik alanlar ise elektrik üretir. Yani sıralama nettir. Ses, manyetik alan, elektrik ve ışık. Fizikte bu enerji dönüşümünün basit bir gösterimidir. Aynı zamanda sesin dalga yapısının görselleştirilmesidir. Bunların hepsi her şeyin bir manyetik alana sahip olduğunu bizlere gösterir. Suyun bile, cam, alüminyum, hatta oksijen bile belirli koşullarda manyetiktir. Görünen o ki evrendeki hiçbir şey bu titreşim yasalarının dışında değildir. Yani her şey titreşir. Şimdi bu olaya birazcık daha derinlik katalım ve sizlerde de soru işareti bırakacağını düşündüğüm Tesla ve Einstein olayına girelim. Elektronun bir fotoğrafı olduğunu iddia ettikleri bu görüntüye bakarsanız ortada parçacık yoktur. Sadece dalgadır. Tesla 1928'de yaptığı bir açıklamada atom teorisini reddettiğini ve elektronun bilim dünyasının anlattığı şekilde var olmadığını söylemiştir. Einstein ise bu konuda kararsızdı. Elektronlar arasındaki elektriksel kütleleri bir arada tutacak bir güç yoksa dağılmaları gerekiyor demişti. Yani yıllardır bize öğretilen birçok kavram, elektronlar, atomun yapısı gibi aslında sorgulanmamış dogmalar olabilir. Nikola Tesla ve Einstein'ın elektron üzerindeki görüşleri farklıydı. Çünkü ikisinin de evrene bakış açısı çok farklıydı. Tesla elektronu bir parçacık olarak değil de bir eterdeki bozulma veya enerji dalgası olarak görüyordu. Ona göre evren enerji, frekans ve titreşimden oluşuyordu. Mekanik modelleri örneğin parçacık fiziğini reddediyordu. Elektron gibi yapıları titreşimsel olaylar olarak görüyordu. Einstein'ın elektron görüşü ise farklıydı. Elektronu kütleli ve yüklü bir parçacık olarak kabul etti. Görelilik ve kuantum fiziğiyle elektronun hem parçacık hem dalga gibi davrandığını savundu. Bilimsel açıklamaları matematiksel ve deneysel temelliydi. Özet olarak Tesla elektron bir titreşim enerji fenomenidir derken Einstein elektron bir fiziksel parçacıktır. Ama kuantumda dalga özelliği de taşır diyordu. İki bilim insanı dahi olsa da Tesla daha sezgisel, daha olağan dışı düşünürken Einstein daha kurallı, daha deneysel ilerliyordu. Siz bu konuda hangisine katılıyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu arada beni ilk kez bu videoyla tanıdıysanız, videolar için yaptığım araştırmalar, onları metine dökmek, daha sonrasında çekmek ve editlemek benim çok zamanımı alıyor ve ciddi emek veriyorum. O yüzden videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizden gelen bu geri bildirimler beni fazlasıyla motive ediyor. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim kadim zamanlarda yapılan bu yapıların sesle ve frekanslarla ilişkisine. Tüm antik yapılar piramitlerden Stone Age'e birer rezonans cihazıdır. Metal plaka üzerinde simatik desenler oluşturan frekanslar gibi. Taş dairelerde yeryüzünün rezonansını yayacak şekilde dizilmiştir. Örneğin Güney Amerika'da bulunan Adem takvimi olarak bilinen çok ilginç bir yapı var. Binlerce taş çemberden oluşan bu yapının rezonans frekanslarını bir noktada toplayan güçlü bir enerji merkezi olduğu düşünülüyor. Hatta ki bunların sadece taş yapı değil, enerji depolayan ve yayan eski ve unutulmuş medeniyetlere ait önemli bir teknoloji olduğunu söyleyenler de var. Adem takvimi Güney Afrika'nın Mpumalanga bölgesinde yer alan ve yaklaşık 75 bin yıl öncesine tarihlenen dünyanın en eski insan yapımı yapılarından biri olarak kabul edilen bir taş yapıdır. Bu yapı Afrika'nın Stone Age olarak bilinir. Yapının taşları pusula noktaları ve güneşin doğuş ve batışıyla hizalanmıştır. Bu da onun güneş takvimi olarak kullanıldığını düşündürmüştür. Bazı araştırmacılar ise olayı daha da ilerletip onun sadece bir güneş takvimi olmadığını, ses ve rezonans dalgalarını kullanarak aynı zamanda bir şifa merkezi, hatta levitasyonun yapıldığı, yani küçük cisimleri havalandırma gibi işlemlerin yapıldığı bir merkez olduğunu öne sürmüştür. Bu teorilere göre bu yapılar elektromanyetik dalgalar yayarak geniş alanlarda bir enerji ağı oluşturmuştur. Adem takviminin taşlarına vurulduğu zaman metalik bir zil sesi çıkardığı ve bu seslerin belirli frekanslarla rezonans oluşturduğu gözlemlenmiştir. İşte bu özelliği de bu yapının sesle ilgili ritüeller veya teknolojik anlamda farklı amaçlarla kullanıldığını düşündürtmüştür.
Bazı tapınaklar hava fotoğraflarında incelendiğinde adeta devre kartları gibi görünüyor. Bu yapılarda kullanılan her taş bir devre elemanıdır. Mısır'daki dikili taşların bir müzik enstrümanı gibi ses çıkardığı kaydedilmiştir. Bu onların sadece dini değil, teknolojik bir işleve de sahip olduğunu gösterir. Bazı yapılar dev magnetronlara benzer. Yani ses dalgalarını kullanarak enerji üreten makinalara. Küçük bir magnetron bile metali eritebilirken bu dev yapılar dünyadaki tüm enerji santrallerinden daha fazla enerji üretebilir. Peki bu yapılar gerçekten de ses çıkartıyor muydu ve bunun araştırmaları detaylı olarak yapıldı mı? Evet. 1997 yılında John Sutru Reed ve Akustik Araştırma Merkezi ekibi Mısır'daki Büyük Piramit'in kral odasında bir deney yaptı. Bu deney sırasında odaya çeşitli frekanstaki sesler verildi. Bu odanın sesleri hem yükselttiği hem de sabit bir şekilde rezonansa soktuğu gözlemlendi. En güçlü rezonans 121 Hz frekansta gerçekleşti. Bu frekansın ise insan göğüs kafesiyle uyumlu olduğu ve meditasyon yapan kişilerin kalp ritmiyle senkronize olduğu ortaya çıktı. Yani bu odalar insanların vücudundaki titreşimlerle rezone olabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bunu düşünebiliyor musunuz? Mısır piramitleri ve içerideki yapıların enteresanlığı üzerine videolar yapmıştım. Onları izleyin. Hala kapalı bir kutu oradaki yapılar. Biz sadece dışarıdan gözüken taş bloklarla bile büyülenirken nasıl yapıldı bunlar derken içerideki odalar ve odaların yapıları, odaların özellikleri muazzam. Yine Reed ve ekibi simatik yöntemiyle bu frekansların kum tanelerini şekillendirdiğini ve bazı frekanslarda geometrik semboller oluşturduğunu gösterdi. Yani bu yapılar titreşim ve sesle maddenin formunu değiştirmek için tasarlanmış olabilir. Tüm bu bilgiler bizi bazı çıkarımlara götürüyor. Kadim insanlar bizden daha çok şey biliyorlardı. Yaratılışın kaynağı olan sesi sadece duymakla kalmayıp onu teknolojilerinde de kullanıyorlardı. Bugün bizler modern teknolojiyle onların teknolojilerini ve onların bilgilerini anlamaya çalışıyoruz. Ve belki de her şeyin başlangıcına, Tesla'nın söylediği yere geri dönmeliyiz. Evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.